8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Ebru Şaşmazlar. Ebru Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Diş hekimliğinde gerçekten son 10-15 yılda müthiş gelişmeler söz konusu. Bunlardan bence ilk başlayan ve en önemlilerinden bir tanesi de bu implant mevzu. Hakikaten Evet. önceden çok daha ciddi problemlerle uğraşılırken şimdi çok daha kolay bir teknikle bu işler gerçekleştiriliyor. Hocam ilk sorumuz, implant nedir? Hangi yaş grubunda yapılabilir? Biraz bahseder misiniz? İmplant kaybolan diş kökünü geri verdiğimiz bir materyal. İmplantta çene kemiğinin içine, boş olan bölgenin içine titanyum bir vida yerleştiriyoruz. Onun üzerine de diş yapıyoruz. Bu durumda da dediğiniz gibi hani çok daha kolay bir şekilde kayıp dişleri yerine getirmiş oluyoruz. Peki hangi yaş gruplarında yapılabilir? Yani çocuklarda yapılabilir mi? Çocuklarda yapılamaz. Tabii Evet. ki çene kemiği gelişimi olmuş olması lazım. Evet. 18 yaş bizim hani tercihimiz ilk olarak. Tabii ki 18 yaş itibariyle diş kayıpları söz konusu ise 18 yaş itibariyle her yaşa yapılabilir. Peki hangi hallerde yapılabilir diyelim? Tekrar aynı soruyu sormuş gibi oluyorum ama kimlere ve niçin yapılıyor yani? Dişsizlik vakalarında yapılıyor. Kısmi ya da total dişsizlik vakalarında yapılıyor. Kısmi dişsizlik vakaları, arada bir tane dişinizi kaybettiniz. O bölgeye implantı yerleştiriyoruz. Onun üzerine de kaybettiğiniz dişin kronunu tekrardan yapmış oluyoruz. Total dişsizlik vakalarında da full hiç ağzınızda diş kalmıyor. Hani ileriki yaşlarda ya da bir hastalığınız oldu, böyle bir şey başınıza geldi. Bu durumda da implant sayısını tabii ki arttırarak minimum 6 implant bir çene için ya da daha fazlası tabii ki. Üzerine de tekrardan implant arası köprülerle sizin kaybolan diş sağlığınızı yerine geri iade etmiş oluyoruz. Peki implantın yapılamadığı hastalıklar, özellikle mesela diyabet olabilir, bilemiyorum tabii. Yapılamadığı hastalıklar var mı? Yani şu kişiye implant yapılamaz, yani eksik ama implant olmaz diyebileceğiniz hasta grubu var mı? Aslında diyabet yapılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur şeyde. Eğer kontrollü bir diyabeti varsa hastanın, doktor kontrolünde tabii ki doktorlarımızın bize verdiği onayla yaparız bunu. Kalp rahatsızlıkları yapılabilir. Yani bununla ilgili bir sınırlama yoktur. Daha ziyade kemik problemi olan hastalarda yapılamaz. Ağır kemik hastalıkları olan hastalarda, onkoloji hastalarında, ağır ilaçlar kullanan hastalarda implant yapılması biraz kontraindikasyondur. Peki özellikle yaşlılarda, yani yaşla beraber tabii dişler düşünce ister istemez kemikte Kemik küçülmeler, kayıpları oluyor. Hiç dişi yok bir kişinin. Ne yapıyorsunuz peki? Bunlara yani takma diş mi takıyorsunuz yoksa başka bir takım çözümler var mı? Tabii ki implant bunun bir çözümü. İmplantta yani kemik kaybının tabii ki miktarı çok önemli. Çok kötü düzeylerde değilse biz kemiklerin içine implantları yerleştiriyoruz. Onun üzerine sabit dişleri yapabiliyoruz. Yani hani takma çıkarmalı dişler olmak zorunda değil artık yaşlıların. Yani onlara başka bir yöntem uyguluyorsunuz. Tabii. Yine aynı yöntemlerle implant uygulanabiliyor. Birazcık tabii ki bazen çok kemik kaybı fazla oluyor. Kemik tozları yerleştiriyoruz, kemik blokları yerleştiriyoruz. Bir şekilde implant yapabiliyoruz. Peki implant yaparken bu hiç dişi olmayan kişilerde böyle hani bir ara çıt çıtlı implantlar deniyordu ya, böyle 4 tane tutuluyor. Yani üzerine protezlerle. Evet, amaç böyle takma dişleri şey yapması. Sabitlemek. Evet. O şekilde mi, yoksa olmayan her diş için tek tek implant konulabiliyor mu? Olmayan her diş için değil ama yani mesela bir çene için 6 tane implantla 12 diş çok rahat yapabiliyoruz. Yani 8 implantla 14 diş çok rahat yapabiliyoruz. Yani sabit dişlerden bahsediyorum. O çıt çıtlı dediğimiz dişlerde de 4 tane dediğiniz gibi ya da 2 tane implant yerleştirip onun üzerine yine hareketli protezlere çıt çıt yerleştirip o şekilde de yapabiliyoruz. Bu yani neyi sağlıyor? Çok fazla kemik kaybı olan hastalarda en azından damak kullanmak yerine çıt çıtlı bir damak kullanıyor. Daha sabit bir damak kullanabiliyor. Ama eğer kemiği çok iyiyse, biz kemik tozları, kemik bloklarıyla biz bunu yenebiliyor isek daha ziyade sabite yönlendiriyoruz hastayı. Çünkü çok daha rahat, çok daha hijyenik, çok daha kullanımı iyi. Peki implantı yaptınız. Bu hastaya anında
normal dişlerini yapıyor musunuz yoksa beklenmesi gereken bir süre oluyor mu? Yani bu çünkü çok tartışmalı bir konu. Tartışmalı bir konu. Bu konuda biraz düşüncelerinizi söylerseniz. Genelde 3 ay beklemeyi tercih ediyoruz. Ama gerçekten de çok iyi kemiklerde, çok geniş kemiklerde 3 boyutlu bakıyoruz biz olaya. Evet. O 3 boyutlu baktığımız kemik o kadar güzel ki ve biz implantı yerleştirdikten sonra çok iyi bir tork aldık implanttan. Hadi diyoruz ki bakın biz bunun üstüne direkt yükleme yapabiliriz. Yani hani kullandığımız implantın cinsine göre de hani bu da değişebiliyor. Direkt üstüne yükleme yapabiliriz. Tabii ki hasta o zaman çok daha memnun oluyor. Evet. Direkt yani haftasında kaybolan dişi ağzında geri gidiyor evine. Hoş bir şey tabii ki. Ama dediğim gibi bunun da kriterleri muhakkak var. Yani onu da daha ziyade öncesinde tabii ki tomografilerle, panoramiklerle bir planlama oluşturuyoruz ama o uygulama anında daha çok karar verdiğimiz bir konu. Çok güzel bir tork aldığımız zaman niye üstüne yapılmasın? Şimdi az önce korkudan bahsettiniz. Korkunun en önemli sebebi aslında acı duyup duymamak. Evet, Çünkü değil diş mi? acısı hakikaten dünyanın en ağır acılarından bir tanesi. Öyle deniliyor gerçekten de. Evet. Şimdi o cihetle baktığımızda implant uygulaması ağrılı mıdır? Yani çünkü kemik hakikaten ağrıya çok duyarlı bir Duyarlı organ. bir organ. İmplant esnasında tabii anesteziklerimiz sayesinde hiçbir şey duymuyor hasta. Ya koltuğumuzda kesinlikle bir şey duymuyor. O net söyleyebilirim. Ama tabii ki akşamına birazcık ağrı hissedecek mi hissediyor. Onun için de böyle kuvvetli ağrı kesicilerle hani ağrısını minimuma çekmeye çalışıyoruz. Anladım. Peki implant uygulayacağınız zaman kemiğin durumu sizin için az önce söylediğiniz. Bunun uyumlu olması için yani uygun olabilmesi için kriterleriniz de bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunun için tabii ki bazı yöntemlerimiz var. İşte panoramik röntgen dediğimiz gibi. Tomografi alıyoruz. Kemiğin 3 boyutlu halini görüyoruz. Yine elle muayene yapıyoruz sonuçta. Yani boş bir kemik elimizle bakabiliyoruz. Yani 3 boyutlu olarak hissedebiliyoruz. Bunların ölçümleriyle nasıl bir implant uygulayacağımıza karar veriyoruz. Anladım. Bir de yani diş hekimleri çok kullandığı kemik tozu. Şimdi kemik tozu deniyor ama halk bunu bilmiyor. Yani nedir bu? Nedir bu kemik tozu? Dışarıdan mı getiriliyor? Bir ilaç mı bu? Nedir? Yani bu konu. Çünkü biz ne biliyoruz? Kemik grefti biliyoruz. Yani ben de bir hekim olarak, Evet. plastik cerrah olarak kemik grefti. Ama kemik tozu nedir? Bu bir yani nasıl uygulanır? Neden uygulanır? Biraz anlatır mısınız? Neden uygulanması? Çünkü kemikte yeterli implant koyacak yeterli bir alan bulamıyorsak kemik tozu yerleştiriyoruz. Bunda da kemik tozu nedir? Kemik tozu hayvansal kaynaklı bir materyaldir. Toz Diş mudur hekim- yani? Toz halinde evet. Kemiği toz haline getiriyor. Granül haline getiriyor daha doğrusu. Tabii ki özel işlemler uygulanıyor. Sonuçta diş hekimliği bilimi böyle biyolojik uyumu olması gereken bir şey. Bunun Evet. için de Ar-Ge çalışmaları var. O yüzden hani kemik tozu falan dediğiniz zaman bu biyolojik yıllarca çalışılmış, yıllarca üstüne emekler harcanmış bir materyal ortaya getiriyor. Hayvansal kaynaklı kemiklerin toz haline getirilmesi, granül hale getirilmesinden kaynaklı oluşan bir materyal bu. Bu kemiğin boyunu mu yükseltiyor yani? Kemiğin hem 3 boyutlu olarak düşünün hem boyunu hem genişliğini yükseltiyor. Peki işlem esnasında mı uyguluyorsunuz yoksa bunu İşlem uygulayıp esnasında. İşlem bekleyip? genelde hani çok eskilerde birazcık başlarda hep öncesinde hani yapalım kemik tozu biraz yükseltelim ondan sonra implantı koyalım falandı şeyde. Şimdi genelde hani uyguladığımız yöntem aynı anda implantla beraber kemik tozunu da yerleştiriyoruz. Bütün o şelasyonu, bağlanmayı hep beraber sağlamış oluyor. Kemiğe bağlanıyor, implant aynı zamanda kemik tozu da kemiğe bağlanıyor. Bu sayede daha az materyal kaybıyla, kemik kaybıyla çıkıyor ortaya. Peki kemik tozu uygularken nasıl bir şey? Yani siz diyelim ki orada bir delik açtınız, yani implantı yerleştireceğiniz yer. Oraya birazcık böyle toz mu, granüllere mi koyuyorsunuz? Nasıl bir şey? Yoksa dokuyu açıp orada bir iskelet gibi böyle harç yapıp üzerine dokuyu mu dikiyorsunuz? Evet, harç sanki daha uygun gibi. Biraz Açıyoruz. bilerek söylüyorum ki en azından anlaşılsın. Anlaşılsın. Evet. Tabii ki dokuyu açıyoruz. Evet. Sonuçta kemiği görüyoruz. Kemikte bir söz konusu. Hem boyda hem genişlikte bir azalma söz konusu. İmplantı yerleştirdik. İmplantı yerleştiriyoruz ve implantta bir açıklık meydana geliyor. Çünkü yeterli boy
sağlayamıyoruz. İmplantın çevresine harç bir şekilde kemik tozunu yerleştiriyoruz. Bunun üzerine de membran koyuyoruz ki o kemik tozları orada sıkılık kalsın. Böyle yine biyolojik membranlarımız var. Onları koyup sabitliyoruz. Bunun üzerine tekrardan dikerek implantın üstünü kapatmış oluyoruz. Mukozayı kapatıyorsunuz. Mukozayı kapatıyoruz. Peki su sızdırmaz şekilde mi kapatıyorsunuz bunu? Yani enfekte oluyor mu, mikrop kapıyor mu? Tabii ki yani çok güzel kapatmamız gerekiyor. O yüzden de membran çok önemli aslında orada. Yani o membran tamamen sızdırmaz bir şekilde kapatıyor dokuyu. Membran bir müddet sonra eriyor. Eriyen bir materyal. Üstünü de güzel dikersek tabii ki Zaten biz implantla steril çalışmalıyız. Yani her yerimiz steril olarak giriyoruz uygulamaya. Çünkü hastayı önce bir işte ağız çalkalama sularıyla ağzının içini steril ediyoruz. Sonra bütün materyallerimiz steril. Evet. Dediğim gibi aynı zamanda biyolojik uyumlu. Bu da çok önemli. Bu şekilde. Peki implant tedavisinin avantajları nelerdir? İmplant tedavisinin avantajları işte kısmi özellikle dişsizlik vakalarında diyelim bir arada bir dişiniz yok. Ne yapabiliriz o dişi yerine getirmek için? Yandaki 2 dişi keser, eskiden onu yapıyorduk. Köprü yapıyorduk. Evet. Bu durumda da yandaki 2 dişe de defekt uygulamış oluyorsunuz. bir tane elde etmek için 2 tanesini hasarlamış oluyoruz. Evet. Yani eskiden elimizde başka bir şey yoktu. Böyle çalışıyorduk. Ama şimdi implant gittikçe de yaygınlaşıyor. O da çok güzel. İmplant sayesinde bu 2 dişe herhangi bir dokunmadan ortadaki boşluğa implantları yerleştirmiş oluyoruz. Bu büyük bir avantaj. Protez kullanan için büyük bir avantaj. Yani ya hareketli protez kullanan bir insan gerçekten de çok zordur. Yani hani evet. Biz hala yapıyoruz, yine yapıyoruz, yine de yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Ama bunu implanta çevirerek yaptığımız zaman ki hastanın mutluluğu, memnuniyeti gerçekten de çok iyi oluyor yani. Çok teşekkür ederim. Rica Vermiş ederim. olduğunuz implant konusunda gerçekten kafamızdaki bütün soru işaretlerini gidermiş Umarım. oldunuz. Çok güncel ve doğru bilgiler verdiniz. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz Ebru Şaşmazlar idi. Diş hekimi Ebru Şaşmazlar idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.